Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası tüm Türkiye'de televizyon, gazete, sosyal medya ve kulaktan kulağa yayılan sohbetlerde bir konu ön plana çıktı. Bu konunun iki tarafı var: harp ve deprem. Bu içerikte bu yaklaşımı, harp ve deprem arasındaki ilişkiyi masaya yatırıp bir değerlendirme yapacağız. 6 Şubat sabahından bu yana herhangi bir sosyal medya platformunda hesap sahibi olan herkes yüz binlerce farklı içerik, yorum, analiz ve bilgiyle sürekli olarak karşılaştı. Ancak bu yoğunluğun arasında atladığımız bir şey var. Dezenformasyondan bahsediyorum. Afet zamanlarında ortaya çıkan yalan yahut çarpıtılmış haberler afetle mücadeleyi birkaç kat daha zor bir hale getirebiliyor. Tüm bu gerçekliği zihnimizde tutarak size bir kısıtlamadan bahsedeceğim. HAARP, yüksek frekanslı, aktif, aurorasal araştırma programını kastediyorum. Bu 5 harf deprem başladığından bu yana birçok farklı iddia ile bir şekilde gözümüzün önüne geliyor. Depremi HAARP yaptı diyenlerin ve bu söyleme inananların sayısı hiç de az değil. Sıradan bir kullanıcı için son birkaç günde bu harfleri yan yana görmemek neredeyse imkansız diyebiliriz. Peki gerçekten öyle mi? Depremi HAARP çıkarmış olabilir mi? HAARP ne işe yarıyor, neden geliştirildi, nerelerde kullanılıyor? Bu içerik depremin en sorunlu taraflarından birini, yani yanlış bilgiyi ortadan kaldırmak için hazırlandı. HAARP'ın ne olduğunu, ne olmadığını birlikte konuşacağız. Şimdi baştan başlayarak anlatıyorum. Öncelikle HAARP için eski ve artık aktif olmayan bir araştırma projesi olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Bu aslında bir istasyon. 1993'te faaliyete geçti ve 2007'de tamamlandı. 7 yıl boyunca aktif biçimde kullanılıp 2014'te faaliyetlerini tamamen sonlandırdı. Ancak bu duruma tam olarak sonlandırma demek de pek mümkün değil. Proje, Ağustos 2015'te Fairbanks'te bulunan Alaska Üniversitesi'ne bilim insanlarının kullanması amacıyla devredildi. HAARP, atmosferin iyonosfer tabakasının belli bir bölümünü geçici bir süreliğine uyarmak ve değişimleri incelemek üzere kurgulandı. Burada temel durumun bir frekans vericilikle özdeş olduğunu söyleyebiliriz. Geliştirilen bu teknoloji sayesinde Amerika Birleşik Devletleri ordusu özellikle denizaltı gibi erişmesi güç araçlarıyla neredeyse kusursuz bir iletişim ağı oluşturmayı başardı. Farkındaysanız baştan başlayarak anlatıyorum dediğim andan itibaren sadece teknik ve somut bilgilerden bahsettim. Ve bu somut bilgiler bize şu gerçeği söylüyor: HAARP bir deprem makinesi değil, bir atmosfer araştırma cihazı. Bu meseleyi tabii daha detaylı hale getireceğiz ancak şimdi devam etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri HAARP ile radyo iletişim, izleme ve navigasyon faaliyetleri özelinde çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmaların tamamı da açık kaynaklara yansıyacak biçimde duyurularak gerçekleştirildi. Bu istasyonda bulunan en önemli ve hakkında en çok konuşulan cihazdan da bahsetmek istiyorum. IRI, yani yüksek frekans bandında çalışan yüksek güçlü bir radyo vericisi. Bununla iyonosferin, yani atmosferimizin elektromanyetik dalgaları yansıtacak miktarda iyonların ve elektronların bulunduğu ortalama 300 kilometrelik bir kısmının belli bölümü uyarılabiliyor. IRI ile iyonosferi anten gibi kullanarak düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar oluşturulabilip zayıf kuzey ışıklarına benzer parlamalar elde edilebiliyor. Yani HAARP, sosyal medyada konuşulduğu gibi deprem faaliyetini başlatabilecek bir proje değil. Burada meseleyi daha anlaşılır kılmak için yer bilimci Profesör Doktor Celal Şengör'ün anlatımını referans alarak bir takım istatistiki veriler de paylaşmak istiyorum. HAARP'ın depremi oluşturmuş olması için şöyle bir şeyin gerçekleşmesi lazım. Hesaplamaya başlıyorum. Kuzey Anadolu fay hattının Marmara'da tek seferde kırıldığını varsayalım. Bu fayın yaklaşık olarak uzunluğu 160 km seviyesinde. Depremin derinliği de 16 km. İki değeri çarptığımızda 2560 sayısını buluyoruz. Yani 2560 kilometre kare. Hareket eden bloğun da 25 kilometre olduğunu düşünelim. Bunu da çarpıma eklediğimizde 64.000 değerini buluyoruz. Yani 64.000 kilometre küplük bir değere sahibiz. Bunu metreküpe çevirdiğimizde değer 64 milyar metreküp oluyor. İnanın yoruldum. İçeriğin konusu da matematik olmadığından kısa kesiyorum. Çarpılacak çok değer olmasına rağmen burada sorayım. Böylesi bir kütleyi 2 dakikada 6 metre ileriye HAARP'ın götürebilmesi için hesaplaması neredeyse imkansız bir güç gerekiyor. Böylesi bir güç bir zemine birkaç atom bombasının yerleştirilmesiyle dahi oluşturulamaz. Gördüğünüz gibi önce hacim hesaplayıp sonrasında ağırlığa gittik. Basit bir hesapla bunu sinyallerle, hele ki Türkiye'ye demirlemiş bir gemiyle olamayacağını da anlatmış olduk. Şimdi HAARP'ın Türkiye'deki geçmişine gidelim istiyorum. Aynı yanıltıcı iddialar 17 Ağustos 1999 depremi sürecinde de ün kazanmıştı.
Herkes depremleri Amerika Birleşik Devletleri merkezli HAARP'ın gerçekleştirdiğini söylemiş, bu konuda oldukça fazla sayıda haber hemen hemen her ana haber bülteninde ciddi biçimde yayınlanmaya başlamıştı. Tıpkı Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi. GZT'nin diğer içeriklerinde depremin kaynağına ve nedenine dair çok sayıda bilgiden bahsetmiştik. Ancak bu içerikte kısaca bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Deprem 500 yıldır stres biriktiren fay parçalarının kırılmasıyla gerçekleşti. Yani bölgedeki 10 ili birden etkileyecek bir sallantıyla yüz yüze geldik. Depremin tam 130 atom bombasının patlamasıyla aynı etkide olduğunu söyleyebiliriz. Kıbrıs, Lübnan, Irak, Suriye ve İran'da hissedilmesi de bunun bir yansımasıydı. Yani kilometrelerce karelik bir alanda gerçekleşen depremin birkaç sinyalle gerçekleşme ihtimalini düşünmek bile yorucuyken bu konuda çok sayıda kullanıcı çok sayıda paylaşım yaptı. Bu arada HAARP'ın ilk olarak ünlü bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulduğunu da söyleyelim. Basit haliyle Tesla atmosfere bir manyetik dalga göndermiş ve bunun çok daha güçlü bir enerjiye dönüştüğünü görmüş. 40 kilometrelik bir mesafeden 100 ampulü kablosuz biçimde yakmayı başarmış. Tesla bu konudaki çalışmalarını net bir düzeye taşıyamadan öldü. Bu konudaki çalışmalar onun ölümünden çok uzun yıllar sonra gerçekleşebildi. HAARP'ın deprem yaptığı iddiasına biraz daha yakından bakmak istiyorum. HAARP bu tartışmaların merkezine nasıl geldi? Burada projenin bir takım özelliklerine dikkati çekebiliriz. Tesla ve çok sayıda güçlü bilim adamlarıyla olan bağlantılar, uzun yıllar boyunca doğru düzgün bir detay verilmeden neredeyse gizli bir program olarak devam ettirilmesi, bu popüler kültür nesnesinin bu kadar tartışılmasına sebep olan nedenlerin bir kısmı. İçeriğin bir bölümünde depremin oluşması için gerekli olan güçten bahsetmiştim. Şimdi de HAARP-deprem ilişkisinin istatistiki bir önermeye dayandığını söylemek istiyorum. İyonosfere radyo dalgaları yollayarak deprem oluşturmak fiziksel olarak imkansız. Zira her şeyden önce projenin çalıştığı frekansta bir dalganın depreme sebep olması mümkün bir durum değil. HAARP'ın tüm ekipman ve tesislerinin Alaska Üniversitesi'nde incelenebilir durumda olduğunu da son kez hatırlatmak istiyorum. Özetle bu tip afetlerde kirli ve manipülasyona yatkın bilgilerin yayılması belki de en büyük tehlikelerin başında geliyor. Bu noktada resmi makamların açıklamalarına ve güvenilir medya kuruluşlarına başvurmanızda ciddi bir fayda var. GZT ekibinin bir kısmı sahada, bir kısmı haber merkezinde gelişmeleri size an be an aktardığı bilgisiyle bitireyim. GZT.com ve tüm sosyal medya platformlarında yayınlarımız sürüyor. Ayrıca sizin HAARP ve deprem ilişkisi hakkında düşündüklerinizi de merak ediyorum. Lütfen bu içeriğin altında yorumlarda kendi düşüncelerinizi belirtin. Tamamını okumaya çalışacağız. GZT'ye abone olmayı unutmayın. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası tüm Türkiye'de televizyon, gazete, sosyal medya ve kulaktan kulağa yayılan sohbetlerde bir konu ön plana çıktı. Bu konunun iki tarafı var. HAARP ve deprem. Bu içerikte bu yaklaşımı HAARP ve deprem arasındaki ilişkiyi masaya yatırıp bir değerlendirme yapacağız.